Merhaba, ben Orkun. Size ayaklarımızı sıcak tutmanın en önemli 10 kuralını anlatacağım. Yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Soğuk havalarda, outdoor ortam olabilir, şehir olabilir. Ayaklarımızı nasıl sıcak tutacağız? Bunun için önemli tüyolar paylaşacağız sizinle. Bu tüyoların tamamı benden veya bizim ekibimizden gelmiyor. Çok daha bu konuda uzman birinden geliyor. Doğa kaşifi Erik Larson, Colorado'da yaşayan ve outdoor dünyasının en önemli temsilcilerinden, 100 önemli temsilcisinden biri kabul edilen bir kişi. Aynı yıl içinde hem Kuzey Kutbu'na hem Güney Kutbu'na seyahat edip ve Everest'te de tırmanmış bir insandan bahsediyoruz ve SPX blog'da bunu daha detaylı şekilde de okuyabilirsiniz kendisinin bize tavsiyelerini. Biz size bunu biraz daha bugün anlatmaya çalışacağız. Her bir maddenin önemini. 10 tane ana kuralı var Erik Larson'un bu konuyla. Kendi tecrübelerimizle de buna harmanlayarak konuyu daha detaylı aktarmak istiyoruz. Şimdi en önemli bölümden başlayalım. Bir kere günün başlangıcı. Yani evden çıkacağız. Evden çıkmadan önce veya doğadayız, çadırımızdayız, dağdayız, kayak merkezindeyiz, hiç fark etmez. Soğuk bir güne çıkacaksak, ayaklarımızın üşüyeceğini düşünüyorsak, o gün ilk önce her şeyin başında ayağımıza giyeceğimiz ayakkabımızı, çorabımızı, tabanlığımızı bir kere sıcak tutmamız lazım. Bu şu anda kulağa biraz garip gelebilir ama çok yapılan bir hatadır. Kayak merkezlerinde soğuk bir bölümde, ısıtılmayan bir bölümde bırakılan kayak ayakkabıları, snowboard ayakkabıları, kurumamış çoraplar, hakikaten ayağınızın daha baştan itibaren soğuk olmasını sebep olabilir. Ve ayak zaten kendini ısıtmaya çalışırken bir de bulunduğu etrafındaki ortamı ısıtmak zorunda kalabilir soğuk bir ortama girdiği için. Dolayısıyla eğer çadırdaysak çadırımızda uyku tulumunun içine tabanlığımızı, çorabımızı koyacağız. Bir dağ evindeysek yine kaloriferin yanına çorabımızı, tabanımızı, botumuzu koyacağız. Aynı şekilde dağdaysak da kayak merkezindeysek de aynı şeyi snowboard ayakkabılarımıza ve kayak ayakkabılarımıza yapacağız. Mümkünse eğer ısıtma yoksa kayak odasında botlarınızı ve kayak ayakkabılarınızı odanıza almanızı tavsiye ediyoruz şiddetle. Diğer konulardan bir tanesi yine çok atlanan bir konudur bu. Outdoor yürüyüşüne gideceksiniz. Yakında şehir içinde bir yer olabilir, dağ olabilir, fark etmez. Ayağınıza botlarınızı giydiniz. Şöyle bir botu giydiniz. Çoraplarınızı da, kalın çoraplarınızı da giydiniz. Şöyle bir kalın kışlık çorap da giydiniz. Hatta birazdan katmanlamadan bahsedeceğiz. Arabaya bindiniz, aracınıza ısıtmalı, kaloriferli kalktınız. 45 dakikalık, 1 saatlik yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Şimdi bu şuna benziyor aslında. Sıkı sıkı giyinip montunuzu, paltonuzu üstünüze giyip kalkıp kaloriferle 25 derecelik bir odada oturmaya benziyor. Ne olur? Terlemeye başlarsınız. O kadar terlersiniz ki ayaklarınızın ıslandığını fark etmeyebilirsiniz. Fakat dışarı çıktığınızda ayaklarınız donar. Dolayısıyla bu hakikaten dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Yanınıza, ayağınıza normal arabada kullanacak bir ayakkabı giyip ondan sonra outdoor ortamına veya soğuk ortama indiğinizde ayağınıza botlarınızı giymenizi yine şiddetle tavsiye ettiğimiz konulardan bir tanesi. Aynı zamanda bu tarz bir botla ayakkabı kullanmak da çok rahat değil. Onu da buradan söylemiş olalım. Yine ayaktan devam ediyoruz. 2. kuralımızdan bahsettik. 3. kuralımıza geçiyoruz. Ara ara buraya bakıyorum. Mecburen ekran açıyor. 10 tane maddemiz var. Herhangi bir şeyi de atlamak istemiyorum size anlatırken. Şimdi yine filmlerden de biliriz bunu. O Everest tırmanışlarından, trajik hikayelerden. Vücudun ana görevi iç organları sıcak tutmaktır. O yüzden vücut aslında soğuğu hissettiği zaman kanı vücudun ana gövdesine pompalar. Dolayısıyla dışarıda kalan uzuvlar, yani eller ve ayaklar ilk üşümeye başlayan yerler olur. Bu durumda şöyle bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Eğer biz vücudumuzu sıcak tutamıyorsak ellerimizi ve ayaklarımızı da sıcak tutmakta çok ciddi şekilde zorlanacağız demektir. Buradaki tavsiyemiz de şu, 3. maddemizde. Eğer vücudunuzu sıcak tutarsanız alakasız gelmesin size, ayaklarınızda çok daha rahat sıcak tutacaksınız demektir. Çünkü vücut kanı gövdeye toplamayacak.
ayaklar ve kollardaki ve ellerdeki dolaşım azalmayacak demektir. Dolayısıyla botunuzdan ve giydiğiniz çoraptan bağımsız olarak ayaklarınız daha sıcak kalacak demektir. Bakın bu da çok atlanan önemli maddelerden bir tanesi. Dördüncü maddemiz ayakları doğru giydirmek. Şimdi üşütmeyen ürünler, nasıl sıcak kalırız gibi çeşitli videolarımız var. Oralara da girip seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Kışın nasıl giyinmeliyiz sıcak kalmak için. Aslında hikaye burada da aynı. Ayaklarımız için de değişen bir şey yok. Ayaklarımızı eğer doğru giydirmezsek sıcak kalmamız çok zorlanacaktır. Havanın ısısına göre kullandığımız bot, kullandığımız çorap ve çoraplar burada olağanüstü bir önem kazanıyor. Yağmurlu, yağışlı bir havada Gore-Tex veya waterproof bir bot giymek zorundayız bir kere ayağımıza. Eğer yürüdüğümüz yer su alabileceğini düşünüyorsak bileği yüksek bir bot giymeliyiz. Ama her şeyden önce havanın ısısı -10'ların altına düşüyorsa o zaman ayağımıza sadece bir değil birkaç katman çorap giymeliyiz. Aynı size kıyafet seçimindeki katmanları anlattığım gibi. İlk önce ne diyorduk? Vücudumuzu saran bir içlik giyeceğiz. Burada da ayağımızı saran ince bir çorap giyeceğiz. Ki ısı kaybı, ayağın çevresindeki ısı kaybı minimuma insin. Ondan sonra üzerine şu şekilde kalın bir çorap giyeceğiz. Ondan sonra botumuzu giyeceğiz ayağımıza. Bunu da yine SPX blog sayfasında girdiğin zaman web sayfası spx.com.tr'de SPX blogun altında detaylarıyla görebilirsiniz katmanların nasıl olacağını. Ayrıca yine kış sporlarındaki çorabın önemiyle ilgili ki bu outdoor, sokak hepsi çorabın önemiyle ilgili ayrı bir videomuz var. Bunu da seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Beşinci maddemiz ayağımıza uygun doğru botu almak. Şimdi bu diyeceksiniz ki evet ben ayağıma zaten gidiyorum, deniyorum, doğru bot alıyorum. Haklısınız. Benim bahsettiğim bu değil aslında buradaki maddemiz. Şimdi biraz önce ne dedik? Katmanlı giyinmekten bahsettik. Ayağınıza 1, 2 ve bazen 3 katman çorap giymekten bahsettik. Bu Erik Larson'un önemli tavsiyelerinden bir tanesi. Böyle durumda şu hata, 2 tane hata yapılabiliyor. Bir, ayakkabı ayağınıza tam ise botunuz, tam bir bot ise ayağınıza o çorapları giyemiyorsunuz. Çünkü olmuyor ayağınıza. 2, olduğunu varsayalım. Ayağınıza 3 katman giydiniz ve botu bir şekilde oldurttunuz. O zaman da bot ayağınızı öyle bir sarıyor ki kayak ayakkabılarında yine başka bir videoya burada aklıma geliyor. Kayak ayakkabılarında yapılan hatalar. Ayağınızı öyle bir sarıyor ki bot kan dolaşımı azalıyor ayağınızda ve kan dolaşımı bu sefer azaldığı için ayağınızı zonklamaya ve aynı zamanda da üşümeye başlıyor. Çünkü kan yoksa zaten ısınma da yok. Ayağımız sonuçta kan dolaşımı ısıtıyor. Bu sebeple özellikle burada şunu söylüyoruz. Bu tarz bir bot alırken ayağınıza yarım numara veya 1 numara büyük alabilirsiniz eğer gerçekten soğuk ortamlarda kullanacaksanız. 6. maddemize geçiyorum. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Çok maddemiz var. Videonun da çok uzamasını istemiyorum. Bazen çünkü bana en azından kendi özel hayatımdan o tarz uyarılar da geliyor. Ya diyor Orkun diyor videoların çok uzun. Diyorum ki ne yapalım biz de teknik konuları anlatıyoruz. O yüzden uzuyor. Evet, tabanlıkta bir üst seviyeye geçme. 6. maddemiz. SPX bloğumuzun 6. maddesi. Bu ne demek? Aşırı soğuk ortamlarda soğuk hem etraftan geliyor. Yani yine bottan gösterelim. Çevreden geliyor. Ama en önemli soğuk aslında tabandan geliyor. Çünkü zemine basıyorsunuz ve bastığınız zemin genelde çok soğuk. Bu çok soğumuş bir beton, 0 derecede şehirde dolaştığınız bir beton olabilir. Dağda dolaştığınız karlı zemin olabilir, buzun üzeri olabilir. Zeminden çok ciddi bir soğuk geliyor. Dolayısıyla ayakkabınızın içerisinde zaten bu tarz elimde tuttuğum şekilde soğuk ortamlarda kullanılması için tasarlanmış botlarda normalden daha kalın bir taban ve daha kalın bir tabanlık var ayağın içinde. Fakat siz -10 ve daha soğuk ortamlarda uzun süre bulunacaksanız daha da kalın ikinci bir tabanlık koyarak alttan gelen soğuğa ekstra bir izolasyon yapabilirsiniz. Yani evinizdeki duvarlara izolasyon yapmak gibi aslında veya çatınıza izolasyon yapmak gibi hiçbir farkı yok. Bu ayağınızın daha da sıcak kalmasını sağlayacaktır. 7. maddemiz. Isı yalıtımlı zemin seçmek. Şimdi biraz önceki maddenin devamı aslında bu. 7 gibi gözükse de. Ne dedik? En büyük soğuk tabandan geliyor. Dolayısıyla bir tabanımız var zaten. İyi bir bot aldık. Kalın bir tabanlık var. Biz bunun altına ikinci bir tabanlık koyduk. Isı yalıtımımızı arttırdık. Bir de şöyle düşünün. Şimdi geldiniz, doğada yürüyorsunuz veya şehirdesiniz, bir yerde beklemeniz gerekti. Soğuk zeminde değil,
Daha sıcak bir zeminde durursanız yine ayağınızın, çünkü durduğunuz anda ayağınız bir kere soğumaya başlayacak. Dolayısıyla durduğunuz zeminin önemi daha da fazla artacak. Isı kaybını engellememiz lazım. O yüzden ahşap, toprak gibi daha az ısı kaybedeceğimiz bir yerde veya daha sıcak olduğunu düşündüğümüz bir zeminde ayakta durmayı beklemeyi tercih etmeliyiz. 8. Bütün videolarımızda, waterproof videolarımızda, breathable dediğimiz o nefes alabilen videolarımızda hem kıyafet hem ayakkabı, bot seçiminde bahsettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesine geldik. Suyu dışarıda bırakmak. Burada yine diyebilirsiniz ki yani bu çok bildiğimiz bir konu. Evet, suyu dışarıda bırakacağız. Aslında o kadar basit değil. Çünkü çok soğuk ortamlarda iki tane şey var. Yine ayakkabı, arabaya girdiğimiz, araç kullanırken giydiğimiz bottan bahsettiğim hata şöyle de yapılabiliyor. Şehirde mesela, özellikle Ankara çok soğuk illerimizden bir tanesi. Oradan bana çok soru geldiği için biliyorum. Hava sabah işe gidecek kişi. Sabah evinden çıkıyor. Hava eksi 12 derece. Ayağına biraz önce bahsettiğimiz gibi giyiniyor. Katmanlar giyiyor. Bu sefer kalkıyor. Bir, arabaya biniyor. Ayağı orada terliyor. Kaloriferde. 2, işe gidiyor. İşinde oturuyor. İçerisi 25 derece. Dışarısı eksi 12 derece. Düşünsenize. 35, 36, 37 derecelik bir fark var arada. Ayak bu sefer ne oluyor? Sanki kıyafetlerinizi giyip üstünüze, kayak montunuzu giyip saunaya girmeye benzeyen bir ortam yaratıyorsunuz. Ne oluyor? Ayak terlemeye başlıyor. Bu sefer terleyen ayağın teri ne olursa olsun, bot Gore-Tex de olsa, ne olursa olsun bunun bir nefes alabilme kapasitesi var. Yani teri dışarı atabilme kapasitesi var. Ter astara ve tabana yerleşiyor. Nem içeride kalıyor. Çorabınız nemli kalıyor, ıslak olmasa bile. Dışarı çıktığınızda nemli ve ıslak bir botu ayağın ısıtabilmesi imkansıza yakın. Ne oluyor? Donan ayaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun devamında bir şey daha var yine. Karlı zeminlerde, yağışlı havalarda insanların atladığı önemli bir şey söyleyeceğim size. Çok karıştırılıyor bu. Bot su geçirdi cümlesiyle çok karıştırılıyor. Tepeden botun bileklerinden, hele ki kısa konçlu bir ayakkabıysa şunun gibi, buralardan içeriye yağmur suyu girebiliyor veya kar girebiliyor. Siz farkında olmuyorsunuz. Çorabınız var. Şuralarda kar birikmiş. Ayağın ısısıyla o kar erimeye başlıyor ve buralardan içeriye sızmaya başlıyor. Aynı şekilde botlarda da oluyor. Benim çok başıma geldi bir kere. Kayak ayakkabılarımda çok başıma geldi. Ve ayağınızın içine kadar akıyor o su. Eriyen su. Ve yine ıslak ayaklar. Islak ayak çok basit bir denklem. Islak ayak eşittir donan ayak. O yüzden ne yapıyoruz? Suyun içerimize girmesini engelliyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Ya uzun bot kullanıyoruz ya da botumuzun üstüne eğer karlı bir ortamdaysak, çok yağışlı bir ortamdaysak, doğa yürüyüşündeysek tozluk takıyoruz. Yine SPX blogda bunun daha fazla detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet, 9. maddemize ulaşmayı başardık. Fena gitmiyoruz. Uyurken botlarımızı kurutmak. İlk başta söylediğim günü tamamladık. İlk başta zaten sıcak botlarla dışarı çıkmıştık. Sıcak kayak botu, snowboard botu, outdoor botu fark etmez. Sıcak ayakkabı, sıcak çıkmıştık. Döndük. 1 veya 2 kilometrelik bir yürüyüş bile olsa, yani kısa bir aktivite yaptım deyip kendinizi yanıltmayın. Spor yaptığınız için ayağınız terler. Ayağınız terleyince de biraz önce bahsettiğim gibi içeride nem oluşur. Hemen tabanlığımızı çıkarıyoruz. Çoraplarımızı çıkarıyoruz. Kalorifere yakın bir yere koyuyoruz. Isıtıyoruz ve nemin tamamen gitmesini garanti ediyoruz sabaha kadar, ertesi güne kadar. Bunu yaparken şu uyarıyı yapayım. Bu da çok oluyor bazen. Kaloriferin üstüne botu koyabiliyorlar. Mesela çok sıcak bir kaloriferin, sobanın üstüne koyabiliyor insanlar. O zaman bot yanabiliyor veya zarar görebiliyor çeşitli materyalleri. Unutmayın, içindeki membranlar plastik bazlı. Bunlar zarar görebiliyor, büzüşebiliyor. Nefes alma özelliğini kaybedebiliyor siz farkında olmadan. Lütfen o yüzden aşırı sıcaktan uzak tutun. Yani sıcak deyince hani fırına koyup da ısıtın demiyorum. Sadece kalorifere yakın bir yerlere, nemsiz bir yere koyun. Ve son maddemize geldik. 10. maddemiz. Yine hepimizin bildiği ama uygulayabileceğimiz bir şey. Ayaklarınızın çok üşüdüğünü düşünüyorsanız, bütün bu yaptıklarımıza rağmen yapabileceğiniz en önemli şey o anda artık aktiviteyi arttırmak. Yürüyorsanız yürüyüşünüzü hızlandırın. Durduğunuz yerde jumping jack dediğimiz sıçrama hareketleri yapın. Koşmaya başlayın. 2 dakika bile koşsanız vücudunuzun ısındığını hissedeceksiniz. Aynı şekilde ayaklarınız da ısınacak. Bu da hem Erik Larsen'in hem de bizim kendi tecrübelerimizden derlediğimiz ayağımızı sıcak tutmakla ilgili en önemli 10 kural. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.